Lviv'den hepinize merhaba. Buraya dün gece geldik. Aslında Lviv'e yaklaşık 9-10 yıl önce bir kere daha gelmiştim. Şimdi gidecek pek ülke olmayınca, hani malum durumları biliyorsunuz, Lviv'e tekrar geldim. Ülkeye girerken ciddi bir güvenlik soruşturmasına takıldım. Yaklaşık 1 saat beklettiler. Birçok soru sordular. Telefonun e-mail numarasına kadar aldılar. Neyse bir şekilde şehre girdik. Öncelikle şunu söyleyebilirim. 10 yıl öncesine göre burası aşırı pahalanmış. Tabii bizdeki döviz kurunun da bunda etkisi yok değil. Sabah bir kahvaltı yaptık Kruvasancı'da. Kişi başı 70-80 TL verdik. Lviv'de çok fazla böyle güzel kafeler, restoranlar var. Onlarla meşhur. Ülkeye girişte PCR testi istenmiyor. Sadece aşı karnesi sordular. Eğer 2 doz aşınız varsa ülkeye girebiliyorsunuz. Bizden vize de istemiyorlar. Şimdilik böyle, gezdikçe anlatacağım. Bu arada Lviv, Ukrayna'nın kültür şehirlerinden biri. Hatta bu Lviv'in eski şehir merkezi UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alıyor. Tabii Christmas zamanı geldiğimiz için böyle panayır tarzı yerler de var. Ne var ne yok bakacağız. Hediyelik eşya satan yerler. Hani değişik bir şey olsa göstereceğim. Böyle atıştırmalık ya da karın doyurmalık şeyler var. Şimdi şu 3 parça tavuk, patates kızartması ve şu et olanı alıyoruz. Bu üçü yaklaşık 125 TL. Da hani hemen hemen 10 dolar yapıyor. Yedik ama tam doymadık. Hamur işinden yaptırıyoruz. Sadece peynirli. Kokusu çok güzel. Bunun da tanesi 30 TL. İşte yaklaşık 3 dolar. Ama çok lezzetli. İçi full peynir dolu. Tıka basa doyduk. Şimdi bir kahveyi hak ettik bence. Belki de Lviv'deki en meşhur kafelerden birine gidiyoruz. Lviv kahve madeni. 10 yıl önce geldiğimde de oraya gitmiştim. Çok güzeldi. Bakalım şimdi nasıl. Mekanımız burası. Lviv'e has bu kahveden söyledik. Bunu viskiyle de yapıyorlarmış. Biz normal kokteyli söyledik. Kahve inanılmaz güzel. Üstteki köpüklü kısım sütlü, böyle kremalı bir tat ama soğuk. Yani bayağı soğuk. Alt tarafta sıcak kahve var. O da aromalı. İçerken ikisini beraber içiyorsun. Böyle ağzında karışıyor. İlk aklıma affogatto'yu getirdi ama bu ondan daha güzel. Çok sevdim ben. Buradan hem hediyelik eşyalar hem de kahve ile ilgili onlarca şey alabilirsiniz. Burada bir de arka tarafta canlı müzik de yapılıyor. Çok kalabalıktı, oraya bu sefer giremedik. Lviv gezimin sponsoru Redoxon arkadaşlar. Lviv gezimde hava sıcaklığı -13'leri buldu. Yani ben burada -13'ü gördüm. Tabii böyle soğuk havada gezmek pek kolay değil. Geziye başlamadan önce her gün bir tablet Redoxon Pro içtim. Lviv gezimde de her gün bir tablet aldım. Redoxon Pro'da bulunan C, D vitaminleri, selenyum ve çinko bağışıklığınızın normal fonksiyonunu destekler. Her yerde çok güzel süslemişler. Eski şehir merkezindeki Swiss Otel'de kalıyorum. Lviv'de konaklama fiyatları pek hesaplı diyemem. Swiss Otel'de normal otellerle
benzer fiyatlardaydı. Onun için burayı seçtim. Burası da otelin çatı katı. Gördüğünüz gibi öyle yüksek evler, binalar yok. Eskiden şehirdeki en yüksek bina kilise ya da katedraller olurmuş. Şu karşıda bir saat kulesi var. Bu da katedral. Şimdi Ukrayna'da sadece Christmas'ta yapılan bir tatlı yemek türü var. Adı kutya. Onun nasıl yapıldığını beraber göreceğiz. Belki ben de yardım edeceğim. Haşhaş var, bal var, buğday var. İşte üzüm, kayısı, ceviz ve limon. Önce suyu kaynatıyor. Kaynatılmış suyu haşhaşın içine atıyoruz. Biraz şeker. Це гарно вимішуємо. Саме мед додаємо за смаком. Хто любить солодше. İstersen su daha fazla ekleyebilirsin diyorlar. Hani senin damak zevkine göre. Orijinalinde bu limon yokmuş ama bazı restoranlarda eklenebiliyormuş. Ben limonu sıkacak zannetmiştim ama öyle değilmiş. Kokusu çok güzel. Şimdi bakalım. Tatlı niyetine çok güzel yenir. It's delicious. Really? Yeah. You can do it in Turkey. Something like that. Yani bu kahvaltıda da yenir ya. Yani bunun içine sıcak süt katılırım diye düşündüm. Öyle de olabilir. Ama çok güzel, çok sevdim. Şimdi ne yapacağız? Bir bit pazarına gideceğiz. Yol üstünde görülecek yerler varsa oralara uğrayacağız. Kilise, katedral. Yine Eskişehir merkezindeyiz. Bu arada Lviv'e geldiğinizde muhtemelen internet ihtiyacınız olacak. Şu köşede gördükleriniz gibi arkada da var bir tane mesela. Direkt sim kart satın alabiliyorsunuz. Yaklaşık 100 grivna, o da ne yapıyor? 3-4 dolar karşılığında 20 GB internetiniz oluyor. Direkt takıp kullanabiliyorsunuz. Dün akşam yemek yediğimiz yerler. Karşıda da meşhur opera binası. Eğer bir etkinlik yakalayabilirsek, bilet bulabilirsek burada bir opera ya da varsa tiyatro izlemeye çalışacağız. Bit pazarına geldik. Hemen opera binasının bir sokak arkasında. Tabii bu soğukta, -4'te açık havada zor oluyor bu işler. Allah kolaylık versin satıcılara. Bu tip eski çatal, kaşık görünce aklıma hep Dostoyevski romanlarındaki karakterler geliyor. Bunlar hep yağlı boya, hani baskı değil. Bu tip çalışmalarda modern sanatı daha çok seviyorum. Eğer ilgimi çeken bir şey olursa da alıyorum. Evimde öyle bir köşe var. Daha doğrusu köşe değil, köşeler var.
Ve farklı şehir ülkelerden aldıklarım. Maskeleri bile işlemişler. Метр 20. Такі вони всі такі. Yumuşacık. Bu yaklaşık 7-8 dolar. Bu ise yaklaşık 13-14 dolar. Bir tane alıyorum teyzemizden. Böyle yerlerde ben hiç pazarlık yapmıyorum. Bu soğukta teyzemiz bir şeyler satıyor. Bunun pazarlığı olmaz. Lviv'i gezerken sürekli Türkçe konuşanlara rastlıyorsunuz. Arada beni tanıyanlar da çıkıyor. Buraya gezmeye gelen çok fazla Türk var. Burada bir alışveriş merkezi tarzında bir yer var. Bir oraya bakacağız. Yol üstünde de yine böyle bir pazar gördük. Bu pazar çok büyükmüş. Böyle kapalı yeri de var. Hadi bir girelim içeri ya. Bildiğimiz bizdekiler gibi kapalı bir pazar yeri. Yalnız kaldırımlar çok tehlikeli. Bunlar hep buz. Çok dikkatli yürümek lazım. Daha önce dediğim gibi Lviv'in en güzel yanı hemen hemen yürüyerek her yere gidebiliyorsunuz. Forum Lviv'e bakalım ne var ne yok. İşte klasik AVM. Bahaneyle biraz da ısınmak için girdik tabii. Bu arada giyim fiyatları Türkiye'den biraz daha pahalı. Hani bize göre daha hesaplı bir şey pek göremedim. AVM gezimiz bitti. Isındık, biraz dolandık. Burada şeyi gördüm ya, PlayStation 5 Türkiye'ye göre daha hesaplı. Lviv'de birçok konsept kafe ve restoran var. Bu akşam da akşam yemeği için 5. Zindan adında bir restorana gideceğiz. Böyle orta çağdan kalma bir görüntüsü, havası var. Bugün de cumartesi, umarım sıra beklemeden girebiliriz. Restoran burasıydı ama kapıda gördüğünüz gibi sıra var. Bu akşam muhtemelen buraya gitmeyeceğiz. Sonraki akşamlar deneyeceğiz. Bu gördüğünüz kuyruk da başka bir mekanın kuyruğu. Hani bizim Türklere sıra bekle demeyeceksin. Katiyen burada beklemeyiz. Hala bir mekan bulamadık çünkü güzel yerlerin hepsi dolu. Mons Pius adındaki bu mekana geldik. Daha çok et üzerine bir restoran. Yorumları bayağı iyi. Hamburger söyledik ama inanılmaz büyük ve çok lezzetli görünüyor. Bakalım tadı nasıl? Ben böyle hamburger pek yemedim. Şu kemiği muhtemelen çekeceğiz. Evet. Şurada bir parça kalmış. Ele alıp yemek mümkün değil. Ancak çatal bıçakla çok güzel gidiyor. Hani hamburgerin içindeki et bu şekilde. Öyle hani klasik hamburger eti gibi değil. Ve hani bunlar zorlasan 2 kişi doyar. Yani hepsini yiyemeyeceğim dedim ama çok lezzetliydi. Yedim yani, yalan yok. Gerçekten çok güzel. Fiyatları çok soran oluyor. O sebeple bu gezimde biraz fiyatlara da yer veriyorum. 2 kişi 2 hamburger, 2 içecek. Toplam 870 grivna. Hani bugünkü kurla 45 dolar yapıyor.
Hani her gün böyle yemek yemiyorsun sonuçta. Özel bir akşamda bence verilir. Hava sıcaklığı -6, -7. Burada da sıcak likör var. Çok meşhur ve her zaman ne zaman önden geçsem böyle full dolu. Okay, and mask and welcome. Bugün hava güneşli ama yine de soğuk. Şimdi bu Bernardin kilise ve manastırına bakacağız. İnsan tavana bakmaktan yürüyemiyor. Kilise gördüğünüz gibi gayet güzel, hiç bir şey söylemeye gerek yok. Burası zaten Eskişehir merkezinin tam göbeğinde. Vaktiniz olunca bu katedralleri tek tek gezebilirsiniz. Biz de bugün öyle yapacağız. Bu sırada yine Arsenal restorana giriş sırası. Hava -7 derece ve dışarıda bekliyor insanlar. Yol üstünde bu eski kitapların satıldığı bir pazara denk geldik. Şurada plaklar da var ama bunlardan biraz anlamak lazım. Bu plak işinden pek anlamıyorum. Sırada Dominik Kilisesi var. İlk girdiğimiz kiliseden sonra diğerleri biraz nasıl diyeyim, sönük kalıyor. Şimdi şehri biraz yukarıdan gören bir tepe var. Oraya gidiyoruz. Güneş batmadan yetişiriz inşallah. Vallahi bu buzlu yollarda bu arabalar nasıl gidiyor anlamıyorum. İnsan zor yürüyor. Şehir merkezine yaklaşık yürüme 25 dakika. Çok az kaldı. Tam güneş batmadı. Kartpostal gibi.
Lviv'e gelirseniz bu tepeye muhakkak çıkın. Burada bebek arabaları böyle. Tabii şansımıza hava açık, güneşliydi. Güneşi batarken yakaladık. Yani Lviv kar yağarken ayrı güzel, güneş açınca ayrı güzel. Ama hava bulutlu, kapalı ve hiçbir şey yağmıyorsa o zaman güzel değil. Ta oraya kadar gitti. Şimdi geri çıkıyorlar. Burası yine Eskişehir merkezinin tam göbeğinde bir yer. Gördüğünüz gibi patenle kayıyorlar. Kar yağması lazım. Daha hani böyle albenili olsun, güzel olsun ama maalesef geldiğimiz ilk gün biraz kar yağdı, ondan sonra yağmadı. Şu an hava -3, -4 derecelerde. İçinde sadece bir sivit var. Üstünde ise Columbia'nın Omni-Heat Infinity montlarından biri var. Bu altın renkli sarı noktalar sizi daha fazla sıcak tutuyor. Üşümüyorsunuz. Kahvaltı için bugün Eskişehir merkezindeki Glory Cafe'deyiz. Ayrıca bu kafenin sahibi Türk. Hani Lviv'e gelip isterseniz menemen bile bulabilirsiniz. Bu güzel, yani klasik menemen ama buradaki favorilerimden biri bu. Erhan Bey, bunun adı ne? Sırniçki. Sırniçki. Yani Lviv'e gelirseniz muhakkak deneyin. Sırniçki. Onur grubun sahibi Onur Bey de buradaydı. Ordulu kendisi. Ben de Samsun'um. Hemşeri sayılırız. Fındıkları Ordu'dan, kendi bahçesinden getirmiş. Şimdi Erhan Bey kafenin müdürüydü. Bizi kendisi gezdirmek istedi. Tabii böyle gezdiren biri bulunca hayır diyemedik. Erhan sağ olsun Lviv şehrinin isminin anlamını da söyledi. Lev aslan demekmiş. Lviv de aslan şehri demek oluyor. Bu mezarlıkta Ukrayna'daki önemli kişiler yatıyormuş. Ama tabii bazı mezar taşları böyle sanat eseri gibi diyorlar. Şimdi içeride bakacağız. Mezarlığa giriş 50 grivna, yaklaşık $2 yapıyor. Burada tabii yüzlerce mezarlık var. Hepsi özel değil. Aralarından böyle ilginç olanlarını bulmaya çalışacağız. Burada cenazeyi tabutla beraber gömüyorlarmış. Takım elbiseyi giydirip. Bu da bir meşhur bankacının mezarlığıymış. Adam kasa gibi yaptırmış ya da. Eğer genç bir kız hayatını kaybederse, yani evlenmemişse onu gelinlikle beraber gömüyorlarmış. Böyle bir adeti de ilk defa duydum. Yalnız şunun güzelliğine bakın ya. Zaten Google'da
Araştırınca açık hava müzesi gibi diyorlardı. Gerçekten de öyle. Mesela burada sanki piyano tuşları gibi bir tasarım var. Belki de orada yatan bir sanatçı. Kesin sanatçıdır bence, çünkü böyle bir heykel üstüne herkese kondurmazlar. Bu mezarlarda kandiller var. Özel günlerde bunları bırakıyorlarmış ki altta yatan kendini yalnız hissetmesin. Hemen karşı tarafta yine böyle başka bir eser. Bu kadın da yine ünlü biriymiş. Bileklerini keserek intihar etmiş. Belki de son anını böyle heykelleştirmiş olabilirler. Uyuyan güzel olarak da adlandırıyorlarmış. Mezar taşlarında hani kimler olduğu ve ne iş yaptıkları yazıyor. Genelde de hep artist, sanatçı oldukları belirtilmiş. Ve burası bayağı büyük. Şimdi zoom yapacağım, anlayacaksınız. Çok büyük. Hava bugün -8 derecelerde. Şimdi ben bunu Instagram'dan paylaşınca ne olacak ki, bizim doğuda da daha fazla soğuk diyorlar. Doğru, daha fazla soğuk ama burada dışarıda geziyorsun. Sürekli -8'lere, -10'lara maruz kalıyorsun. O sebeple çok üşüyorsun. Hani buralara gelirken kesinlikle sizi fazlasıyla sıcak tutacak ve rahat gezmenizi sağlayacak şeyler giymelisiniz. Hani Türkiye'de de soğuk var doğru, ama bu soğuğa 5 dakika maruz kalıyorsun, hop kapalı bir yere giriyorsun. Burada öyle bir şey yok. Bu mezarlığı geziyorsun, en az yarım saat, bir saat dışarıda kalıyorsun. Buradan tekrar sokakları gezmeye gidiyorsun, yine hep dışarıdasın. O sebeple soğukken buraya gelmek biraz zorlayıcı. Ama en iyi sezonlardan biri de işte Christmas zamanı. Gezerken ben yine Erhan'ın bize verdiği bilgilerden bahsedeyim. Ukrayna'da asgari ücret yaklaşık $240. Ama şehir merkezinde bir akşam yemeği yemek isterseniz 2 kişilik bir yemek için $40, 30, 40 ya da $50 gözden çıkarmalısınız. Yani böyle tuhaf bir durum var. Sanki ülkede orta kesim pek yok gibi, ya zengin ya yoksul ya da yoksulun bir tık üstü var gibi. Doğru mu dedim hocam? Doğru, evet. Doğru değil mi? Yani bu coğrafyalar genelde böyle ya. Yani Rusya'ya da gitsen böyle, Ukrayna'ya da, Moldova'ya da gitsen böyle maalesef. Kimisi hani direkt yerin altında. Buradaki de yerin altına gömülüyormuş ama üstünü böyle yapıyorlarmış. Hatta bazısı ranza şeklinde 2-3 kat olabiliyormuş. Yani muhtemelen bir ailedeki 2-3 kişi aynı yere öyle gömüyorlar. Yalnız hani normalde mezarlıklar böyle huzur verir mi bilmiyorum ama buranın belki karların etkisinden de olabilir. Bence çok huzurlu bir atmosferi var. Mesela bu da olimpiyatlarda yarışmış biriymiş. Dünya şampiyonu jimnastikte. Jimnastikte dünya şampiyonuymuş. Hani şeyi sordum, burada mezarlık ücreti nedir diye. 5-6 bin dolardan aşağı değildir dedi ama paran olması da yetmiyormuş. Yani burada gömülmek istiyorsan bir vasfın olmalı. Ya ünlü olacaksın, ya sanatçı olacaksın, ya ülkeye bir katkın olacak. Ancak öyle burada yatabiliyormuşsun. Bence öldükten sonra nerede yattığının çok bir önemi yok. Biz yarım saattir buradayız. Şu an ellerimi hissetmiyorum. Elimde eldiven olduğu halde. Yani dağcı eldiveniyle gelmek lazım buraya. Böyle klasik polar eldiven pek işe yaramıyor. Artık yavaş yavaş dönüş yolundayız. Hani bütün mezarlıkları göreceğim deseniz buraya 2 saat bence yetmez. Biz bir 30-40 dakikamızı ayırdık. Sırada Şevçenko tepesi var.
ya da Şevçenski de olabilir. Tepeye doğru gidiyoruz. Bu tepe şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta. Hani yürüyerek de gelinebilir. Ama tabii bu soğukta yürümek biraz zor oluyor. Buranın özelliği Lviv'in eski şehir yerleşimi buraymış. Bu gördüğünüz ahşap evlerin kimisi yeni yapılmış ama eskisine uygun olarak yapılmış tabii. Arada ta o zamandan kalma evler de varmış. Şimdi içeri girip bakacağız. Giriş bir kişi 70 grivna, işte yaklaşık 3 dolar yapıyor. Böyle de bir harita veriyorlar. Şu mavi olan tuvaletmiş ama yani bu havada orada tuvaletini yapabilene helal olsun. Bu evlerin içine normalde girilebiliyor ama bugün resmi tatil. Bazı yerler kapalı. Bir bakacağım. Yok, kapısında kilit var. Maalesef camdan bile bakamıyoruz. Muhtemelen içeride o dönemde nasıl yaşadıklarını gösteren eşyalar vardır. Ama giremiyoruz maalesef. Burada bir su kuyusu var. Arkada da çaputları gördüm ama hani acaba bir şamanik bir inanç mı var? Bilemiyoruz. Pek bir yazı da yok. Sadece şu ortadakinin su kuyusu olduğu anlaşılıyor. Şu aşağıda ufak bir göl var. Oraya kadar gidip geri döneceğiz. Bu karşıdaki de kilise. Tamamen ahşaptan yapılmaymış. Ve küçük gölümüz burada. Vay, orada ördek var. Kuğu var. Ördekler daha doğrusu. Bu ses ağaç kakan olabilir. Erhan'ın dediği gibi yazın buraya kilimini, yiyeceklerini alıp geleceksin. Piknik yapacaksın. Belki yazın da geliriz, kim bilir. 2 kez geldik. 3.'ye de geliriz. Hani Lviv'e geldiniz, gezilecek yerleri gezdiyseniz buraya da uğrayın derim. Ama hani ilk 3'e burayı koymam. Yazın belki daha albenili olabilir ama. Mesela aşağıdaki göl çok güzel. Ama kışın tabii oturamıyorsun, duramıyorsun. Şimdi şehir merkezine geri dönüyoruz. Bilim insanları evine geldik. Buranın ismini niye böyle vermişler? Bir bilgi bulamadım. Ama içeride çok güzel bir merdiven var ahşaptan. Sırf onu fotoğraflamak için bile gelinir. İnşallah içeri girebileceğiz. Çünkü 2 gün önce geldiğimizde kapalıydı. Kişi başı 40 grivna. Yaklaşık 1,5 dolarmış. Evet, içeri nihayet girdik. Burası ahşap işçiliğiyle biraz meşhur bu bina. Ama şu merdiven çok güzel ya. Ahşapı zaten seviyorum. Ahşap oymacılığını ayrı bir seviyorum. Burası daha önce
Zenginlerin geldiği eğlence yeriymiş. Kazino gibi olduğu da yazıyor. Burası da hani boş, böyle belki dans alanı olabilir ya da etkinlik alanı. Gezilebilecek birkaç odası var. Ama tabii en albenili olan ahşap merdiven. Vallahi şömineyi bile öyle güzel yapmışlar ki. Bilim insanları evi benim çok hoşuma gitti. Özellikle bu arkadaki ahşap merdiven bence inanılmaz güzel. Adeta sanat eseri gibi. Ama hani bu tip ahşap şeyleri, ahşap oymacılığını sevmiyorsanız bu ev ya da burası size çok cazip gelmeyebilir. Eğer bu tip şeyleri severseniz Lviv'e gelmişken muhakkak buraya da uğrayın derim. Şimdi sonraki durağımıza gidiyoruz. Bu kedi kafeyi ikinci kez görüyorum. Dün yer yoktu içeride. Şimdi tekrar bakacağız. Vallahi aşırı kedi sever olarak kafe çok güzeldi ama maalesef yine yer yok. Artık ne diyelim, sonraki sefere. Sırada 5. Zindan adındaki restoran var. Orta çağ konseptli. Kapıda bu sefer çok az sıra var. Onun için gireceğiz. Mesela bu adam sipariş alıyor. Garson. Hani pek yorum yapmıyorum. Zaten görüyorsunuz ne kadar etkileyici olduğunu. İşte burası da tam adına yaraşır şekilde zindan gibi. Burası tamamen yerin altında. Buranın en özel yemeği taş üstünde biftek. Ondan söyledik 2 tane. Garsonlar da rahibe gibi. Yanında sosla servis edildi. Yalnız et yani gerçekten lezzetli. Taş hala çok sıcak. Mesela eti üstüne geri koyduğunuzda hemen pişmeye devam ediyor. Et güzeldi Allah için ama yanında garnitür hiçbir şey olmadığından doymuyorsunuz. Ekstra patates söyledik. Artık çıkış zamanı. Bu arada ödediğim hesap 1000 grivna, 40-45 dolar. Ama illa ki hani böyle pahalı şey yemenize gerek yok. İçecek de alabilirsiniz sadece. Taş üstünde et çok lezzetliydi. Şimdi Mason restoranına gideceğiz ya da Mason kafesi. Oranın da bir
Atmosferi farklı. Bir de oraya bakalım ne var ne yok. Tabii tam akşam yemeği saati başlamadığı için mekan kısmen biraz boş. Tabii restoranın arka tarafında bambaşka bir manzara var. Hani Lviv'in en büyük özelliği bu tip tarz kafelere sahip olması. Kafe ya da restoranları. Hani bu mekanlarda yemek yiyorsun, bir şeyler içiyorsun ya. Yani parayı o yediğin içine vermiyorsun aslında. Bu masada oturmaya veriyorsun. Uçan kitaplar. Buranın özelliklerinden biri de tuvaleti böyle ilginç. Burası da restoranın diğer tuvaleti. Buradaki diğer bir detay da menüdeki fiyatlardan 1-0 atıyorsunuz. Yemek yiyerek geldiğimiz için burada sadece tatlı alıyorum. Cheesecake ve kahve. Bugüne kadar yediğim en lezzetli cheesecake sanırım buydu. Hem taze hem çok lezzetli. Lviv'de hani bu tip kafe restoranlarda yiyip içecekseniz biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor. 10 yıl önce geldiğimde hiç böyle değildi. Bu kadar hani etkisini hissetmiyordunuz ama şu an maalesef her şey pahalı geliyor. Mesela bazı büyük şehirlerde hem eski şehir merkezi oluyor hem yeni şehir merkezi oluyor. Lviv o kadar büyük bir yer değil. O sebeple burada bir tane şehir merkezi var. O da eski şehir merkezi, tarihi şehir merkezi. Lviv'de yaşayanlar da eğlenmeye, gezmeye ya da yemeye, içmeye buraya geliyor. Turistler zaten burada. O sebeple burası hep hareketli ve canlı. Lviv'de kruvasan da çok meşhur. Neredeyse her köşe başında bir kruvasancı görüyorsunuz. Ama bence Türkiye'deki kruvasanlar daha lezzetli. Yani burada kruvasana ekmek muamelesi yapıyorlar. İçine et de koyuyorlar. Hani sandviç gibi yapıyorlar. 2-3 farklı yerde yedim. Bence öyle övünülecek çok bir tarafı yok. Türkiye'deki kruvasanlar daha iyi. Diğer bir bilgi de bu tramvayların şoförleri hep kadın. En az 5-6 tanesine dikkat ettim. Hepsi böyleydi. Tramvay şoförü dedim de onlara hani vatman deniyor ya da tramvay sürücüsü diyeyim. Bakın bunun sürücüsü de kadın. Bu arada Ukrayna'da bir köy evini de ziyaret ettim. Hatta ev sahibinin atları vardı. At arabasıyla köyde gezdik. Onu da ayrı olarak izleyin derim. Şimdi size farklı bir şey göstereceğim. Eski Sovyet ülkelerinde bu yapılaşmayı hep gördüm. Karşıda gördüğünüz gibi blok halinde binalar var. Ama şu içeride bir giriş var. Genelde bunların ortasında bir avlu oluyor. Bakın. İlk defa giriyorum buraya. Gördüğünüz gibi sanırım önceden buraya böyle at arabalarıyla geliyorlardı. Ama bu sistem, düzen hala aynı şekilde devam ediyor. Rusya'da da böyle. 8-10 yıl önce bizim Türk gazetelerinde asparagas bir haber yapıldı. Yok Lviv'in işte %70'i kadın. Hani öyle bir algı yapıldı ki sanki Türk erkekleri gelsin
Lviv'de kadınlar onları bekliyor gibi. Hani çok aşağılayıcı bir durum. O sebeple bir zamanlar burada Türk izlenimi çok kötüymüş. Hani bu coğrafyalarda zaten Türk izleniminin çok iyi olduğunu söyleyemem de yavaş yavaş buralar toparlanmaya başlamış ama hani şimdi bu nasıl başlamış bence? Burada da birçok Türk takipçim beni tanıdı. Hep çift gelmişler. Hani çoluğuyla çocuğuyla gelenler var. Durum böyle olunca tabii ki Türk imajı daha iyi oluyor. Yani sadece erkek grubuyla buraya gelinmiyor artık. Maalesef küçücük bir haber çok büyük etkiler yapabiliyor. Ama dediğim gibi o artık geçmiş. Ayrıca hani inanın hiçbir ülkede öyle bir durum yok. Yani kadınlar ay Türk erkekleri gelsin de biz onları bekliyoruz gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. O niyetle bu ülkelere bence gelmeyin. Bu çikolata fabrikası da Lviv'deki en meşhur yerlerden biri. Ama hani burası bana çok cazip gelmiyor. İçeride dostlar oturabilecek bir yer yok. Ve fiyatları da çok yüksek. Yani Lviv'de çikolata alabileceğiniz daha hesaplı yerler var. Bu da Sadomaso kafenin önündeki bir heykel. İnsanlar şu adamın cebine elini sokup fotoğraf çektiriyor. Burası Arsenal Savaş Müzesi. Hemen altında da Arsenal kaburgacısı var. Önünde yine sıra var ama hani kısmen düne göre daha az. 7-8 kişiyi aldılar. Biz de bari bekleyelim dedik. Yani 5 dakikada sıranın yarısı bitti. Yani beklenirmiş. Kapıda domuz simgesi var ama sığır eti de var içeride. Bakacağız artık. İçeriye girdik. Mekan böyle bir yer. Bu domuz kaburga çok meşhurmuş. Masaya oturduk. Siparişimizi buraya yazdılar. 2 tane steak söyledik sığır etinden. İsterseniz domuz da alabiliyorsunuz. Balık da varmış burada. Burada tabak yok. Tabağı böyle çizdi. Tabağımız buymuş. Gelince göreceğiz. İsterseniz bunu da giyebiliyorsunuz. Ben sadece videoda göstermek için giydim. Çıkartacağım çünkü çok rahat değil. Şimdi et geldi gördüğünüz gibi. Burada yumurtalı patates var. Bir de ekmeğimiz var. Çatal kaşık yok. Ellerimizle yiyeceğiz. Onun için video çekemeyeceğim. Yalnız ortam çok gürültülü. Bu çok lezzetli. Bir çeşit fasulye ama hani maş fasulyesi mi tam nedir çözemedik. Yine ne var ne yok silip süpürdük. Biz çıktık. Diğerleri bekliyor artık. Yemeğimizi yedik. 2 kişi ne verdik? Yaklaşık 900 grivna verdik. O da 400-450 TL yapıyor. Zaten artık Lviv bizi öyle bir alıştırdı ki kişi başı 200 liraya bir restorandan kalkabiliyorsanız fazla vermedim diyorsunuz. Hesaplı diyebiliyorsunuz neredeyse. Bence eti sıradan bir steakti. Öyle aman aman bir tadı var diyemem. Türkiye'de de normal steak yediğinizde aynı tadı bulabilirsiniz. Burada sıra olmasa bile tekrar gelmem. Yani çok da öyle şey yapmayın derim. Son akşam opera binasına gireceğiz. Binanın girişinde de böyle bir ışık gösterisi var. 30-31 Aralık'ta büyük bir etkinlik olacakmış. Onun için böyle ışık gösterisi hazırlıyorlarmış. Şansımıza biz de görmüş olduk.
Şimdi asıl opera salonundan önce buraya geldik. Burası aynalı salonmuş. Ben burayı görünce direkt tavana dikkat çektim. Onlar orijinal mi dedim, kaç yıllık dedim. Bu opera binası yaklaşık 121 yıllık. O gördüğünüz resimler de ta o zamandan kalma. Zamanında Belçika kanvası kullanılarak bu yağlı boya resimler yapılmış. Belçika kanvası yani iyi kanvasmış. Uzun yıllar böyle kalabiliyor. Zaten canlı canlı da görebiliyorsunuz. Şimdi saat akşam 9. Normalde bu opera binası kapalı. Buraya biz nasıl girdik? Glory Cafe'ye gitmiştik hatırlarsınız. Oranın sahibi Onur Bey, Onur grubunda sahibi. Opera binasına da illa gidin dedi. Ve bu akşamı bir şekilde bize ayarladı. Bu opera binasının müdür yardımcısı da bize eşlik ediyor ve buraları anlatıyor. Onur gruba, Onur Bey'e jesti için tekrar teşekkürler. Gördüğünüz gibi kapalı bir opera salonundayız aslında. Evet, asıl salondayız. Diğer gösteri için sahneyi hazırlıyorlar. Burada toplam 1000 sandalye var. Yani salon 1000 kişilik. Şimdi bu salondaki her şey orijinal mi ilk yapıldığından beri dedim. Evet dedi. Hatta bu yerdeki havalandırma deliklerini gösterdi. Burada hava sirkülasyonu sağlanıyor ama o nasıl sağlanıyor? Bu tepede gördüğünüz hava deliklerinden gelen hava buradan aşağı geri gidiyormuş. 121 yıl önce yapılmış ve hala çalışıyor. Müdür yardımcısı Ostav bize çok güzel bir bilgi verdi. Şu karşıda gördüğünüz locanın adı Sezar Locası'ymış. Burası ilk yapıldığında Macaristan İmparatorluğu'na bağlıymış buralar. İmparator geldiğinde oradan izlermiş. Aslında orası açısı kötü olan bir yer. Müzik de çok iyi gelmiyor. İdeal yer buralar. Ama eğer imparator oradan giriş yapıp şovu, gösteriyi izlerse oturanların ayağa kalkıp arkasını dönüp imparatoru selamlaması gerekirmiş. İmparator bunu istememiş. Çünkü oturanlar sahneye, artiste arkasını dönerse artist için biraz saygısız bir duruş olacak. O sebeple locasını buraya yaptırmış. Hani mütevazi bir adammış. Ve bu locanın diğer bir özelliği de normalde bu salonun, opera binasının ana bir girişi var. O da bizim girdiğimiz yerde. Ama bu locanın girişi direkt sokağa açılıyormuş. Şu an peki oradan gösteri izlenilebiliyor mu dedim, bilet satılıyor mu dedim. Oranın biletleri kesinlikle satılmıyor. Sadece direktör özel kişileri orada ağırlıyormuş. 1 milyon dolar verseniz de oradan bilet alamazsınız dedi. Opera binası zaten çok güzel. 2 salon da çok güzel. Hani bu bilgiler de gayet tatmin ediciydi. İyi ki geldik. Bu kapı işte o Sezar Locası'nın sokağa açılan kapısı. Önceden kral at arabasıyla buradan içeri girermiş. Ya da çıkarken at arabası burada beklermiş. Erhan sağ olsun bize güzel bir bilgi daha verdi. Lviv şehir merkezindeyiz. Bu kanalizasyon kapağı normal bir kanalizasyonun kapağı değil. Vakti zamanında Yahudilere soykırım yapılırken bazı Yahudiler 14 ay boyunca bu kanalizasyonda saklanmış. Hatta bununla ilgili film de yapılmış. In Darkness adında, karanlıkta kalanlar. İlgilenenler belki filmi izleyebilir. Gün geçmiyor ki bir bilgi daha öğrenmeyelim. Lviv'de 1300'lü 1400'lü yıllarda çok Müslüman da yaşıyormuş. Hatta bu bulunduğumuz sokağın adı önceden Müslüman sokağıymış. Sonra değişmiş. Erhan söyledi, burada sokak ismi değişmeyen tek bir yer varmış. O da Tatar Sokağı. Tatarlar biraz o anlamda güçlü çıkmış. Sırada Sadomaso kafe var.
İçeride çok enteresan şeyler oluyor. On yıl önce geldiğimde de buraya uğramıştım. O zaman burada otel yoktu. Şimdi otel de yapmışlar. Burada tabii değişik oyuncaklar var. Gördüğünüz gibi çok fazla detaya girmiyorum. Kırbaçlar. Burada bir şenlik varmış ama kaçırdık. Önemli olan güzel bir gruba denk gelmeniz bu kafede. Şu an bayağı sakin, pek bir şey göremiyorsunuz. Onun için çıkıyoruz. 6 günlük Lviv gezimiz yarın sabah bitiyor. İkinci gelişimde de Lviv'den ben çok keyif aldım. Fiyatlara çok yer verdim çünkü çok soruluyor. Kimisi bundan rahatsız oluyor ama ben yine de söyleyeyim dedim. Gidilecek çok fazla kafe, restoran var. Öyle hani 3 günlük bir gezide hepsine gideyim deseniz bu mümkün değil. Biz 6 günde bile hepsine gidemedik hala. Tabii sokakları gezerken sanki tarihin içinde yürüyormuş gibisiniz. Katedrallerin içini gösterdim. Birçoğu çok güzel. Lviv'e Mayıs ayında gelebilirsiniz. En ideal aylardan biri diyorlar. Bir de Christmas zamanı. Pasaport olmadan sadece kimlikle de ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Girerken her gün için $100 göstermeniz gerekiyor. Lviv'e gelinir erkek arkadaşınızla, kız arkadaşınızla. Hiç düşünmeden gelin derim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.